Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Ford Focus. Sadece yolların değil, pistlerin de efsanesi Focus yenilendi. En büyük rakipleri arasında Astra, Golf 308 gibi modellerin bulunduğu Focus, C segmentindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Oldukça çekici hale gelen tasarımı ve hibrit motoruyla yeni Ford Focus'ta bizi neler bekliyor? En anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Ford Focus ilk kez 1998 yılında Escort'un yerine gelerek C segmentinin sağlam modellerinden biri olmayı başardı. Özellikle motor sporlarına gösterdiği başarıyla adından ve sağlamlığından söz ettirmeyi başaran Focus, 2021 Ekim'inde 4. neslin ilk makyajına kavuştu. Yeni Focus'a önden baktığımızda makyaj öncesine göre bir hayli değişip daha agresifleştiğini görüyoruz. Yenilenen tasarımında benim ilk dikkatimi çeken detay farlar oldu. Makyaj öncesine göre hem tasarımı hem de teknolojisi değişen bu farlar yeni Focus'un oldukça diri gözükmesine sebep olmuş. Yenilenen farlarla ilgili en büyük müjde ise Ford'un ta kendisinden geldi. Makyaj öncesinde tampon üzerinde yer alan sis farlarının da ana far grubunun içine girdiği yeni Focus'ta LED farlar standart olarak tüm donanım seviyelerinde sunulacak. Farlarla birlikte yeni Focus'un ruhunu değiştiren bir diğer detay ise tampon ve ön panjur oldu. Her baktığımızda bize Aston Martin'i hatırlatan panjur tasarımı da tamamen yenilendi. Biraz daha büyüyerek logonun merkeze alındığı bu panjur, yenilenen tamponla birleşince ortaya oldukça iyi bir iş çıkıyor. Yeni Ford Focus'un profiline geçtiğimizde hali hazırda 4. nesil bir Focus'a sahip olanların makyaj operasyonunda fazla masrafa sokmayacak bir tasarımla karşılaşıyoruz. Yeni Focus'la makyaj öncesini karşılaştırdığımızda en ufak bir farklılık göremiyoruz. 4. nesliyle birlikte önden ve arkadan gelerek ortada kaybolan omuz çizgisine sahip olan Focus bu haliyle biraz eski nesil hissettiriyor. Buna ek olarak jantlar da makyaj öncesiyle aynı tasarımda kalıyor. Standart olarak 16 ve 17 inç büyüklüğündeki jantların ST Line'da bulunan 18 inçlik modelini ben yeni Focus'a yakıştırıyorum. Fakat en azından ufak da olsa bir değişimin olmasını isterdim. Yeni Ford Focus'un arka tarafına geçtiğimizde Ford'un tasarımına ne kadar güvendiğini bir kez daha anlıyoruz. Yeni Focus'la makyaj öncesini kıyasladığımızda stoplar kapalı haldeyken en ufak bir fark göremiyoruz. Üst taraftaki spoiler'ı, bagaj kapağının tam merkezindeki model isim logosu ve stop tasarımıyla makyaj öncesine göre hiçbir şey değişmiyor. Yeni Focus'ta yenilenen tek şey ise stopların grafikleri oldu. Makyaj öncesinde dışarıya doğru boşa çıkan stop tasarımı yeni Focus'ta dikdörtgen forma dönüşüyor. Aşağıya indiğimizde ise ST Line Focus'ta sağ köşede çift egzoz çıkışının yer aldığı siyah difüzörlü tampon tasarımının korunduğunu görüyoruz. Yeni Ford Focus boyutlarıyla makyaj öncesine göre ufak da olsa farklılık barındırıyor. Yeni Focus 4397 mm ile makyaj öncesine göre aynı uzunlukta, 1848 mm ile makyaj öncesine göre 4 mm daha geniş ve 1502 mm ile makyaj öncesine göre 19 mm daha uzun boyutlar sunuyor. En büyük farkını iç mekandaki yaşam alanında hissettiren dingil uzunluğu da 2700 mm ile makyaj öncesine göre bir değişim yaşamıyor. Gördüğünüz anda Ford'un gelenekselci yapısını unutacağınız iç mekanda bizi neler bekliyor öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Focus'un iç mekanına geçtiğimiz anda bir şeylerin değiştiğini bariz şekilde hissediyoruz. Hatta evet, hissetmekle kalmıyoruz, gözümüze batıyor. Adet üzere yeni Focus'un iç mekanında en çok vakit geçireceğimiz direksiyon simidinde ST Line ile birlikte gelen altı kesik tasarımı ben oldukça beğeniyorum. Üzerinden her türlü ayara erişilebilen bu direksiyon simidinin hemen arkasında ise mavi rengin hakim olduğu 12.3 inçlik TFT dijital gösterge ekranı yer alıyor.
Çözünürlük ve kullanım kolaylığı tarafında sınıfının getirilerini karşılayan bu ekran üzerinden Yeni Focus'la ilgili her şeyi anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Yeni Focus'u makyaj öncesiyle ayıran en büyük fark ise konsolun tam ortasındaki 13.2 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı oldu. Evet, yanlış duymadınız. Tam tamına 13.2 inç. Boyutuyla Tesla modellerini bir hayli andıran Yeni Focus'ta kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz. Hatta şöyle bir akşam Yeni Focus'un içinde arkadaşlarla bir sinema keyfi de hiç fena olmazdı herhalde. Ford'un son nesil işletim sistemi SYNC 4 ile birlikte makyaj öncesinde konsol üzerinde olan fiziksel tuşlara sahip klima kontrol ünitesi de tarih oldu. Bu dev ekran sayesinde klima kontrolü de dahil olmak üzere araçla ilgili tüm ayarlara, mesajlarınıza ya da aramalarınıza erişebiliyor, güvenlik sistemlerini yönetebiliyorsunuz. Buna ek olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine de kablosuz olarak erişebiliyorsunuz. Ekranın altına doğru geldiğimizde makyaj öncesinde klima kontrolü ve koltuk ısıtma tuşlarından boşalan alana Start Stop, Otomatik Park, ESC ve ses ayar tuşu eklendi. Orta konsol üzerinde ise cep telefonu ya da küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alanla birlikte biri Type-A, diğeri Type-C olmak üzere 2 adet bağlantı noktası ve 12 volt soket girişi yer alıyor. Konsolun devamında makyaj öncesinde vites kolu etrafında olan tuşların da dokunmatik ekran içine alındığını görüyoruz. Buna ek olarak elektronik el freni ve 2 adet kapaklı bardaklık da orta konsol üzerinde kendine yer buluyor. Yeni Focus'un genel iç mekan ambiyansı güncel rakipleriyle kıyaslandığında bir tık eski nesil gibi görünse de teknolojileriyle bu farkı kapatmayı başarıyor. Ayrıca motor sporlarındaki başarılı geçmişini de göz önüne aldığımızda Focus efsanesinin yıllar boyu dillerden düşmeyeceğini bilmek gerekiyor. Yeni Focus'un ön koltukları da hem tasarım hem de konfor olarak oldukça iyi gözüküyor. Yeni Focus'un arka tarafına geçtiğimizde ise diz ve baş mesafesi konusunda rahat edeceğiniz koltuk takımları bizi karşıladı. 965 mm baş, 918 mm diz mesafesiyle sınıfının en iyi yaşam alanlarından birini sunan Yeni Focus'ta isteğe bağlı olarak arka koltuk ısıtma özelliğine de sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte orta konsol üzerinde USB ve 12 volt soket girişine de yer veriliyor. Ayrıca belki de Yeni Focus'un tercih edilmesinde önemli bir faktör oynayacak tavanın tamamını kaplayan panoramik cam tavanda oldukça şık gözüküyor. Yeni Ford Focus bagaj hacmi konusunda 392 litre ile rakipleri arasında biraz geride kalıyor. Arka koltukları tamamen yatırdığınızda ise sahip olacağınız bagaj hacmi 1354 litre olarak kayda geçiyor. Şimdi de yeni Ford Focus'un C segmentinde lider olabileceği gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Focus'un süspansiyon sisteminde önlerde bağımsız MacPherson sistemi kullanılırken arkada torsiyon kullanılıyor. Yeni Focus'un üstün teknolojilerinin en başında hava durumuna, yol durumuna ve sürüş karakterinize bağlı olarak en iyi performansı sağlayacak Dynamic Pixel LED farları geliyor. Buna ek olarak uzun yıllardır kullanımda olup park konusunda problem yaşayanların bir numaralı tercihi otomatik park asistanı, 13.2 inçlik ekran üzerinden çalışarak kör noktanızda kalan araçları size gösterip eğer tehlikeli bir manevra yaparsanız direksiyona müdahale edecek kör nokta uyarı asistanı, özellikle en çok kazaların meydana geldiği kavşaklarda ön tarafta yer alan kamera ve sensörler sayesinde herhangi bir olası kaza ihtimalinde acil fren yapan yeni kavşak asistanı, ayrıca yol üzerindeki tabelaları okuyup navigasyon üzerinden yoldaki virajlara ve yol durumuna göre aracın hızını ayarlayabilen adaptif hız sabitleyici ve çok daha fazlasına yeni Focus'ta sahip olabilirsiniz. Peki yeni Focus'ta bulunan tam 9 farklı motor kombinasyonunda bizi neler bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Ford Focus'ta 6'sı 1 litre, 3'ü 1.5 litre hacminde olan toplamda 9 farklı motor kombinasyonu bulunuyor. İlk sıradaki 1.0 EcoBoost motorda 100 beygir güç, 170 Nm tork ve
125 beygir güç, 170 Nm torka sahip iki farklı seçenek bulunuyor. Ve bu motorları yalnızca 6 ileri manuel vites ile yönetebiliyorsunuz. İkinci sırada ise 1.0 EcoBoost Hybrid motor seçeneği yer alıyor. Elektriğin gücünden yararlanılan bu motorlardan 125 beygir güç, 210 Nm tork ya da 155 beygir güç, 240 Nm tork elde edebiliyorsunuz. Şanzıman konusunda ise 6 ileri manuel ya da 7 ileri çift kavrama otomatik vitese sahip olabilirsiniz. Son sırada ise dizel severleri mutlu edecek 4 silindirli 1.5 EcoBlue motor yer alıyor. 95 beygir güç, 300 Nm tork ya da 120 beygir güç, 300 Nm tork üreten bu motor seçeneklerinde 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik vitese sahip olabilirsiniz. Benzinli motorlardaki ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre civarlarındayken dizel motorlarda bu değer 4.5 litre olarak kayda geçiyor. Yeni Ford Focus Avrupa'da 21.200 eurodan başlayıp en pahalı ST donanımda 36.000 euroya alıcı buluyor. Yeni Ford Focus'un bilmeniz gereken tüm özellikleri en anlaşılır şekilde böyleydi. Ben makyajlı Focus'u beğendim. Fakat rakipleriyle karşılaştırıldığında satın alır mıydım inanın bilmiyorum. Peki siz yeni Focus hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da satın almayı düşünür müydünüz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Ford Focus hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.